Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız lokum kıvamında tam ölçülü zeytinyağlı biber dolması tarifim var. Bu zeytinyağlı biber dolmasını isterseniz ılık servis edin, isterseniz soğuk servis edin. Hiç fark etmez, her türlü gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz zeytinyağlı dolmanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. 700 gram dolmalık biberlerimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Dolma biberlerinizi alırken arka tarafında 4 tomurcuk olmasına özen gösterin. Bu biberler daha ince oluyor ve daha lezzetli oluyor. Uç kısmından fazlalığı aldıktan sonra bir parmak aralık bırakarak sap kısmını kesiyorum. Daha sonra tohumlu kısmını tutan kısımlarını bıçak yardımıyla alıyorum. Tohumlu kısmını biberin içerisinden çıkartıyorum. Dolma biberin üzerinden çıkartmış olduğum biberi onun üzerine kapatıyorum. Böylelikle biber dolmasını yaparken çıkartmış olduğumuz biberler onun üzerine tam gelecek. Hiçbirisi birbirine karışmayacak. Küçük kapak küçük biberin üzerinde, büyük kapak büyük biberin üzerinde olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bütün biberlerimizi bu şekilde yaparak hazırladık. Tencerenin taban kısmına hepsini yerleştirdim. Şimdi de iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için yayvan bir tencerenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Üzerine küçük küçük doğramış olduğum 4 adet kuru soğanı ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar bu şekilde kavuruyorum. Ocağımızın altı bu aşamada yüksek ateşte. Soğanları biraz daha karıştırdıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Zeytinyağlı yemekler yaparken içerisine mutlaka 1 tane küp şeker ya da 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin. Bu şekilde soğanlarınızla birlikte de kavurduğunuz zaman daha güzel karamelize oluyor ve daha lezzetli oluyor. Soğanların diriliği geçtikten sonra içerisine yarım çay bardağı dolmalık fıstığı ekliyorum. Bunu da soğanlarla birlikte kavuruyorum. Daha sonra içerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı yeni baharı ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı kuş üzümünü ekliyorum. Bütün bu malzemeleri güzelce birbirine geçecek şekilde karıştırarak kavuruyorum. İç harcımızın içerisinde 1 su bardağı pirinç kullandım. Pirinci güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bu aşamada pirinç oranını ayarlarken her dolma için 1 yemek kaşığı koymanız yeterli olacak. Dolmalık biberler biraz büyük olduğu için yemek kaşığı oranını seçtim. Eğer biberleriniz küçükse her dolmalık biber için 1 tatlı kaşığı koymanız yeterli. O zaman ölçünüz tam ölçü olacaktır. Pirinci de koyup güzelce kavuruyorum. İç harcının içerisine olmazsa olmazı 2 tatlı kaşığı kuru naneyi ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İç harcımızı yeterince kavurduk. İçerisine 2 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Hala ocağımızın altı yüksek ateşte.
Suyu koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum, tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı kısık ateşe getiriyoruz. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapattıktan sonra sadece suyunu çekinceye kadar bu şekilde pişiriyoruz. İç harcımız yarım ateşte suyunu tamamen çekti. Ilıması için kenara alıyoruz. İç harcımızın ilk sıcağı geçti ve yeterince ılıdı. Dolma biberlerimiz de hazır. Artık dolma biberlerimizi doldurma zamanı. Bir tanesini alıyorum, kapağını kenara koyuyorum. Çok fazla sıkıştırılmayacak şekilde dolma biberin içerisine dolduruyorum. İç harcımız yarı yarıya pişmiş durumda. Kaşıkla fazla sıkıştırmadan dolduruyorum. Üzerinden sadece 1 santim aralık bırakarak iç harcını dolduruyorum. Daha sonra tekrar tencereye yerleştiriyorum ve kapağını üzerine kapatıyorum. İşte bu zeytinyağlı dolma biberi yapmak bu kadar kolay. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Biberlerimizin hepsini doldurarak bu şekilde hazırladık, tencereye dizdik. Taban kısmına fazla su koymuyoruz. Sadece 2 su bardağı suyu taban kısmına döküyorum. Bu aşamada çok fazla suyu doldurmayın. Aksi halde pirinçlerinizde lapalaşma olur. Suyu koyduktan sonra biberler parlak olması için üzerine biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum. Artık yemeğimiz pişmesi için hazır. Ocağımıza götürüyoruz, kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Dolma biberlerimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın en küçük bölümünü kısık ateşe getirerek açıyoruz. Burada sadece 20 dakika boyunca pişireceğiz. 20 dakikanın sonunda dolma biberlerimiz artık hazır. Görmüş olduğunuz gibi rengi de tamamen değişti. Ilıması için kenara alıyoruz. Tenceremizin kapağını da artık kapatmıyoruz, yarım açık şekilde alıyoruz. Zeytinyağlı dolma biberimiz iyice soğuması için servis tabağına alıyoruz. Servis tabağına alıp iyice soğumasını bekliyoruz. Bu aşamada isterseniz ılık şekilde de tüketebilirsiniz ya da tamamen soğumasını da bekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı yapmış olduğunuz bütün malzemeler ertesi gün daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Sizlere bir de bu leziz dolma biberin iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tam kıvamında çok lezzetli biber dolmalarımız harika oldu. Üstelik pirinçlerinde de herhangi bir lapalaşma olmuyor. Bu leziz zeytinyağlı biber dolmasını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın,
Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.